Merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Şifa deposu harika bir tarif ile geldim. Her yıl mutlaka kilolarca dökerim. Evet, 3 kilo kızılcığım var. Sap kısımlarını temizleyerek bol su yardımı ile yıkayalım. Evet, kızılcıkları yıkadıktan sonra fazla suyunu mutlaka süzdürelim. 4 kilo elenmiş unum var. Üzerine 1 yemek kaşığı dolusu tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Orta kısmını çukur olacak şekilde açalım. Kızılcıkları orta kısmına alalım. Evet, iki elimizle kızılcıkları ovarak hamurumuzu sert bir hale gelene kadar yoğuralım. Kızılcıkları çekirdekleri ile birlikte yoğurmaya devam edelim. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Yoğurma kısmı biraz meşakkatli. Evet, kızılcıklarımız ne kadar olgun olursa yoğurma kısmı o kadar kolay olur. Bu püf noktasını mutlaka dikkat edelim. Gerekirse bir miktar daha un ilavesi yapabiliriz. Orta sertlikte bir hamur olacak. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olmalı. Temiz bir sofra bezine hamurdan kopartarak videodaki görüldüğü gibi dökelim. Hamuru bekletmeden aynı gün içerisinde yoğurarak hemen döküyoruz. Evet, hızlı bir şekilde tüm hamuru aynı şekilde aynı yöntemle dökmeye devam edelim. Döktüğümüz hamuru kurudukça ters düz yapalım. Her tarafı eşit bir şekilde kurumasına yardımcı olalım. Evet, son hamurlarımı da döküyorum. Evet, hamurların hepsini döktüm gördüğünüz gibi. Kuruyan hamurları ters düz yapıyorum. Diğer taraflarında kurumasını sağlıyorum. Ara sıra bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Daha hızlı bir şekilde tarhanaları kurutmuş olursunuz.
Evet, kuruyan hamurları elimizle küçük parçalar halinde kopartalım. Bu sayede daha hızlı bir şekilde hamurların iç kısmı da kuruyacaktır. Hamurları küçük parçalar halinde döktükten sonra biraz bekleyelim. Kuruduktan sonra elimizle ovalayalım. Un haline getirmeye çalışalım. Evet, kurudukça ovalamaya devam edelim. Her yıl mutlaka kilolarca dökerim. Gerçekten şifa kaynağı bir tarhanadır. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bolu'nun meşhur kızılcık tarhanasıdır. Evet, kuruyan kızılcıkları ortada topluyorum ve ovalamaya devam ediyorum. Ne kadar ovalarsak o kadar un haline gelmiş olacaktır. Aynı gün içinde yoğurduk, döktük ve ovalıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi elek yardımıyla tarhanamızı eleyelim. Gördüğünüz gibi un haline geliyor. Üzerinde de çekirdek kısımları kalıyor. Evet, eleme işlemine devam ediyorum. En son çekirdek kısımlarını da atalım. Veya bir toprağa da gömebilirsiniz. Evet, son tarhanamı da hızlı bir şekilde eliyorum. Kızılcık tarhanasından çorba tarifimi de açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Evet, eledikten sonra tarhanayı sofra bezine yayıyorum. Şöyle 1-2 gün kurutmaya bırakıyorum. Evet, kalan tarhanayı da hızlı bir şekilde üzerine eliyorum. Çekirdek kısımlarını ayırdıktan sonra mutfak robotuna alıyorum kalan kısmı. Biraz kalın olduğu için inceltiyorum. Evet, bu kısmını da tepside kurutmaya bırakıyorum. Kuruduktan sonra bez torbalarda bir kış boyunca saklayabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.